Enstitü sayfasında, özellikle Instagram sayfasının attığınız mesajlar için çok teşekkür ederim. Abone olan yeni izleyicilerimiz var. Hemen kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Enstitü'de canlı yayınlar yapıyorum. Aynı zamanda vloglar çekiyorum ve Enstitü'de ücretsiz eğitimler veriyorum. Eğer ki eğitimlere katılmak isterseniz de Enstitü'nün linkini hemen aşağılara bir yerlere ekliyorum. Oradan da eğitimlere göz atabilirsiniz. Vlog çekmeye bu hafta itibariyle başladım ve hızlı tüm bildiklerimi aktarmak için de sabırsızlanıyorum. O yüzden şimdi hemen bu videoyu da başlatmak istiyorum izniniz olursa. Öncelikle birinden hoşlandınız ve ne mutlu ki o da sizden hoşlanmış. İlk buluşmanızı gerçekleştireceksiniz. Güzel müzikler çalan keyifli bir kafe mi, yoksa şöyle manzaralı, romantikliği öne çıkaran bir restoran mı? Aslında yerin bir önemi yok. Önemli olan karşınızdaki kişi. İlk buluşmanızı onu ne kadar iyi tanıyabileceksiniz. Ya da durumu kurumsal hayata çeviriyorum. İş görüşmesine gittiniz. Gayet güzel geçti, kabul edildiniz ve ilk iş gününüzde yeni iş arkadaşlarınız sizi karşıladı. Hangisi size daha yakın ve samimi geldi ya da hangisi daha güvenilir gözüktü? Aralarında size gerçekten yardımcı olmaya hazır olan hangisi? Veya en başa alalım. Mülakat sırasında karşınızdaki insan kaynakları uzmanı sizin özgeçmişinizden ne kadar etkilendi? Söylediklerinizin hangisine dikkate alıyor ya da hangisini geçiştiriyor? Her ne kadar kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün desek de yapımız ve duygularımız gereği başkalarının hakkımızda ne düşündüğünü merak ediyoruz. Ya da birilerine inanmak ve güvenmek istiyoruz. Bunu daha az hasarlı atlatmak ve olaylara, insanlara karşı daha temkinli davranmak için bilmeniz gereken bazı bilgiler var. Çince bilmiyorsanız Çince'yi okuyamazsınız. Kadere, kısmete inanırsınız ama alın yazınızı okuyamazsınız. Ancak insanların beden dilini okuyabilirsiniz. Hatta öyle ki birazdan bahsedeceğim 7 evrensel mikro ifadeyi doğru öğrenir ve analiz yeteneğinizi de geliştirirseniz bir Çinlinin ya da bir Meksikalı'nın da beden dilinden hangi ifadeleri gösterdiğini rahatlıkla gerçek düşüncesini anlayabilirsiniz. Mikro ifadeler için Wikipedia'da insanların yaşadıkları bir hissi veya düşünceyi bastırmak ya da gizlemek isterken yaptıkları ani ve istem dışı yüz hareketleri diye geçiyor. Amerikalı psikolog Paul Ekman ve ekibi ise dünyanın her yerinde insan yüzlerini ifadelerini incelemiş, sonuç olarak da 7 yüz ifadesinin aynı olduğunu ileri sürmüştür. Peki nedir bu her yerde geçerli, ani ve istem dışı olan evrensel 7 mikro yüz ifadesi? 1. Gülümseme ya da mutluluk. Gerçekten güldüğümüzde yanaklar yukarı kalkar, göz kenarlarımız ya da diğer adıyla kaz ayaklarımız kırışır, dudak kenarlarımız da simetrik şekilde yukarı kıvrılır. Bir insanın gülümsemesinde samimi olup olmadığını bu alanlara dikkat ederek de analiz edebilirsiniz. Botokslular içinse göz bebeklerine bakın. 2. Şaşkınlık. Bu ifade 1 veya 2 saniyeden az sürer ve hemen akabinde başka bir ifade gelir. Ağız oval şekilde açılır ve serbest kalır. Kaşlar yukarı kalkar ve gözlerde eş zamanlı olarak açılır. Alın üzerinde kırışıklık gözlemlenir. Birinin gerçekten şaşırıp şaşırmadığını anlamak için göz bebeklerine de bakabilirsiniz. Çünkü göz bebeklerinde de anlık olarak büyüme gerçekleşir. 3. Korku. Korku ifadesinde kaşlar yukarı kalkar ve kaşların ortasında da çizgi belirir. Göz kapakları iyice açılır ve gözlerin alt tarafı da gerilir. Şaşkınlık ve korkuyu birbirine karıştırmamanız için bitiyor. Şaşkınlık ifadesi çok uzun sürmez. Korku ifadesinde ise korkuda dudak kenarları ve çene gerilir, geriye doğru çekilir ve alt dişler görünür. 4. Öfke. Öfkelendiğimizde kaşlar aşağı iner ve çatılır. Kaşlarımızın arasında bir çatallaşma meydana gelir. Göz kapaklarımız kısılır, burun deliklerimiz ise şişer. Hatta bilirsiniz ki aşırı öfkelendiğimizde burun deliklerimizi o anda zapt etmek neredeyse imkansızdır. Öfkenin en belirgin diğer özelliği de dudakların birbirine bastırılmasıdır. 5. Tiksinme. Üst dudak yukarı kalkar, burun gerilir. Göz kapakları birbirine yakınlaşır ve gözler kısılır. Kaşlar yine çatılır.
Tiksinen birinin göz altındaki çizgilerinin de belirginleştiğini de çok net bir şekilde görebilirsiniz. 6. Üzüntü. En bilineni dudak kenarlarının çift taraflı olarak aşağı eğilmesi. Göz kapağı düşer, göz odağı bozulur. Çene yukarı doğru büzülür. Kaş ortası yukarı kalkar. İşte size küçük Emrah. 7. Küçümseme. Asimetrik bir gülümseme meydana gelir burada. Dudağın bir kenarı yukarı kalkar. Bazen bu dudakla birlikte tek taraflı kaşın da havaya kalktığı görünür. Fark ettirmeden çok küçük bir şekilde bile gerçekleşebilir. Ne de olsa adı üzerinde mikro ifade. Evet, beyninizin duygusal tepkilerini yönlendiren amigdalanızın çalışma şekli ifadelerinizin belirgin olmasına da etki ettiğini unutmamanız gerekiyor. Ve bazen botoks, makyaj, sakal veya yüzde bulunan bazı izler neticesinde bu ifadeleri anlamakta zorlanabilirsiniz. Ama bunları destekleyen diğer ifadeleri de öğrenirseniz o zaman işiniz çok daha kolay olacaktır. İfadeleri çözdük diyelim. Peki insanları tanıyabilmek için başka nelere dikkat etmek gerekir? Tabii ki sizin dışınızda diğer kişilere davranışlarına, özel ilgi alanlarına, dinleme şekline ve seçtiği sözcüklere. Bunlar da size karşınızdaki hakkında gayet yerinde ipuçları verecektir. En bilindik örnekle ben evime asla televizyon almam diyenle evde televizyon olmasa daha çok muhabbet olmaz mı diyen iki kişinin arasındaki uçurumu sorgulayan Twitter yazısı aklınızda kalsın. Evet, bugünlük de 7 mikro ifadesini anlatmış oldum. Bunları bildikten sonra diğer ifadeleri ve beden dilini tanıma kısmında geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü uzmanlar diyor ki beden dilini iyi okuyabilmeniz için en az 2 ya da 3 akabinde takip eden ifadeyi de biliyor olmanız gerekiyor ki doğru tespitler yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda öfke ve stresi nasıl yönetebileceğinize dair ufak tefek ipuçları paylaşacağım. Lütfen o videomu da izlemeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.